15. yüzyılın Floransa'sında, şehir surlarının ardında hem dini hem estetik bir devrim yaşanıyordu. Bu devrimin ortasında ne tam anlamıyla bir rahip gibi yaşayan, ne de tam anlamıyla dünyayı terk eden bir adam vardı. Bu, Filippo Lippi'den başkası değildi. Onun eserlerinde ne dramatik sahneler ne de kaslı peygamber figürleri ön plandadır. Lippi'nin resimlerinde insan yüzlerinin içtenliği, şefkati ve ışığın şiirselliği vardır. Bu video, Filippo Lippi'nin sanatına ve onu şekillendiren yaşamına odaklanacak. Onun dünyasını anlamaya çalışacağız. Bireyin içsel deneyimini, güzellik anlayışını ve Floransa'nın bir manastırında başlayan bir yolculuğun sanat tarihine bıraktığı izleri. Filippo Lippi, 1406 yılında Floransa'da doğdu. Henüz küçük bir çocukken annesini ve babasını kaybetti. Yetim kalan Filippo, Carmin Manastırı'na teslim edildi. Bu manastır, Giotto'nun takipçileri tarafından boyanmış fresklerle doluydu. Ve Filippo'nun sanata olan ilk ilgisi işte bu duvarlar arasında filizlendi. 1421 yılında Lippi, Karmelit rahibi olarak yemin etti. Ancak manastır hayatı ona fazla dar geldi. Sanat onun için bir üretim biçimiydi. Ama manastır sessizliğinden değil, bu üretim yaratmaktan besleniyordu. 1430'larda manastırdan ayrıldı ve Medici ailesinin koruması altına girdi. Bu noktadan sonra Floransa ve çevresinde pek çok önemli sipariş aldı. Lippi'nin hayatı boyunca dini görevleriyle sanatsal tutkuları arasında gidip geldiği söylenir. Onun yaşamı hem ruhani hem dünyevi olanı dengede tutma çabasıyla şekillenmiş gibidir. Filippo Lippi'nin erken dönem eserleri, Masaccio'dan aldığı etkileri açıkça taşır. Özellikle figürlerin beden oranlarında ve hacim duygusunda Masaccio'nun mirası belirgindir. Fakat Lippi, öğretinin ötesine geçmeyi başarmış bir sanatçıdır. Onun tablolarında figürler yalnızca anlık temsiller değildir. Duygularıyla, bakışlarıyla, ilişkileriyle canlıdır. Örneğin, Tarquinialı Meryem'in Taç Giymesi adlı eseri, hem gotik mirasa bağlı kalır, hem de erken Rönesans'ın yeni ışığını taşır. Meryem'in yüzündeki incelikli hüzün, Lippi'nin ruhsal derinliklere verdiği önemin göstergesidir. Filippo Lippi'nin sanatsal yükselişinde belirleyici rol oynayan unsurlardan biri de, Floransa'nın en güçlü ailesi olan Medici hanedanıyla kurduğu yakın ilişkidir. Özellikle Cosimo Medici, Lippi'yi sadece desteklemekle kalmamış, ailenin sponsor olmasıyla onu koruyup yönlendirmesi, Lippi'nin daha özgür ve yaratıcı bir sanatçıya dönüşmesine imkan tanımıştır. Medici ailesi, sadece ekonomik değil, entelektüel gücüyle de Floransa Rönesansı'nı şekillendiren bir yapıdaydı. Cosimo'nun kurduğu Neoplatoncu düşünce çevresi, Tanrı'ya ulaşmanın yolunun güzellik, aşk ve sanatla mümkün olabileceğini savunuyordu. Filippo Lippi'nin sanatında da bu yaklaşımın etkileri hissedilir. Onun dini sahneleri, yalnızca kutsal metinlerin illüstrasyonu değil, içsel bir hakikatin ve insani bir zarafetin görünür kılınmasıdır. 1450'li yıllara gelindiğinde, Lippi'nin sanatı yeni bir aşamaya geçer. Artık resimlerinde kompozisyon daha doğal, figürler daha duygusal ve çevre daha şiirsel hale gelir. Bu dönemde yaptığı en önemli çalışmalardan biri, Prato Katedrali'ndeki fresk döngüsüdür. Burada vaftizci Yahya'nın ve Aziz Stefan'ın yaşamı anlatılır. Bu fresklerde Lippi, mekanı teatral bir sahne gibi kullanır. Işık ve gölge oyunlarıyla anlatımı derinleştirir. Figürler artık yalnızca ilahi olayların tanıkları değil, aynı zamanda psikolojik karakterlerdir. Medicilerin desteğiyle Lippi, figürlerinde daha fazla duyguyu, daha fazla estetik inceliği ve daha fazla dünyevilik barındırma cesareti buldu. Özellikle Madonna ve çocuk temalı resimlerinde ilahi olan ile insani olan arasındaki sınır neredeyse silikleşir. Bu yaklaşım, dönemin resmi kilise sanatı anlayışından ayrılır. Çünkü Lippi'nin Madonnaları göğe değil, dünyaya bakar. Bu panellerde annelik teması çok güçlü bir şekilde işlenir. Meryem Ana, kutsal bir ikon değil,
çocuğuna sevgiyle bakan bir anne gibi resmedilir. Bu, Lippi'nin resimlerinde ilahi olanı insanileştirme çabasının en açık göstergesidir. Lippi'nin sanatında dikkat çeken en önemli özelliklerden biri, kadın yüzlerine verdiği zarif ifadelerdir. Bu yüzlerin bir kısmının modeli, hayatındaki önemli kadınlardan biri olan Lucrezia Buti olabilir. Lucrezia, Prato'daki bir manastırda yaşayan bir rahibeydi ve Lippi'nin onunla yaşadığı ilişki, zamanının ötesinde cesur ve tartışmalı bir karardı. Sanatçının biçim dili, Giotto'nun sadeliği ile Masaccio'nun gerçekçiliği arasında bir köprü kurar. Ancak onun en ayırt edici özelliği, kompozisyonlarındaki hafiflik ve şiirselliktir. Lippi'nin resimleri, resim ile şiir arasında bir yerlerde durur. Figürler sanki bir rüzgarın içinden geçiyormuşçasına hafiftir. Kumaşlar dalgalanır, saçlar uçuşur, ışık yumuşak bir dokunuş gibi yayılır. Rönesans resminin daha sonra alacağı klasik form ve düzen anlayışı Lippi'de henüz yoktur. Ancak onun bıraktığı miras, bu anlayışa hazırlık niteliğindedir. Özellikle öğrencisi Sandro Botticelli üzerinde bıraktığı etki çok belirgindir. Filippo Lippi, ne en devrimci, ne de en gösterişli Rönesans sanatçılarındandı. Ancak onun resimleri, Rönesans'ın insana dönüşünü en içten ve en zarif biçimiyle yansıtır. Sanatındaki sadelik, derinlikten gelir. Ve her şeyin ötesinde, onun resimlerinde bir insan sesi duyulur. Sessiz ama dokunaklı bir ses. 1469 yılında Spoleto'da, bir başka büyük fresk çalışması sırasında hayata veda etti. Onun yaşamı ve sanatı, dünyevi arzularla ruhani inançlar arasındaki o hassas, bir o kadar da riskli çizgide yürüyen bir yolculuğun öyküsüdür. Bugün Lippi'yi hatırlamak, sadece bir ressamı değil, içtenliğin, zarafetin ve şiirselliğin resimdeki yansımasını hatırlamaktır.